Normalde de böyle mi gezersin hep? Bu ne Abi mesela? Bu ne mesela? Ferrari'm var. Neden üstünü kapatıyorsun ya? Ferrari mi? İdare ederiz. Tofaş ne yapsın Tofaş? Ben şarkıcıyım abi. Ünlü, sanatçı falan filan. Cahil sanatçı müsveddesi. Al sana linç. Klibinde bir ıslaklık seviyorsun. Kliplerde benim gözlerimin mavi olduğunu bir klipte hatırlayan var mı? Su var. Ferrari daha böyle nemli. Nemli bir Ferrari. Kabız mı olmuş? Geçmiş olsun. Bu pozları sana ver diyorlar, veriyor musun? Hiç itiraz etmiyor musun? Özgür sen niye itiraz etmedin? Sen kendin istedin. Biraz gösteriş seven biri misin? Hiç değilim. Olan var olmayan var. Lütfen biraz daha dikkat, gösterişten uzak yaşamalı. Neresi burası peki? Çok önemli değil yani. Linçet'e hoş geldiniz. Linçet'in bu haftaki konuğu Berkay. Tarihin en Bravo. iyi linç yedi olacak ha. Bravo dedem, bravo. Hoş geldin. Gerçekten ya, bizi hiç zorlamayan bu Beni niye zorla? Ben Hayır, asla. bu linç konusunda ararken Çok kolay hiç değil mi? zorlanmadığımız... Ama mütemadiyen 30 günde bir, hadi bana iyi davrandıklarında 60 günde bir sıyrılabiliyordum. Ama bünyem çok alıştığı için Rahat mısın ya? Artık hiç böyle bozulmuyor musun? ben şöyle söyleyeyim. Ben yaklaşık onu bırakalı bir 7 yıl falan oldu. 7 yıl. 6 yıl, 7 yıl oldu. 7 yıldır ne deseler sana koymuyor mu? Hiçbir yorumun hiçbir önemi yok benim için. Hadi be. İstediklerini yazabilirler. Hadi be. Ama ne yazdılar çok merak ediyorum. Ama merakın da var değil mi? Linçet başlıyor alkışlarınız. Hadi. Hadi. Hadi gelsinler. Hayata Berkay'ın düğmeleri gibi çok zor tutunuyorum. Doğru, o dönem biraz kaslanmıştım. Kaslanma demeyelim de gömleği dar alma diyelim buna. Bu kaslanma mı bu, Allah'ını seversen? Yanlış gömlekle geldin. O gün de yayına, canlı yayına düğme diktin içeride, hatırla. Aa doğru. Doğru. Masanın üstüne çıktım. Evet. Masanın üstüne çıktın, düğmeler patlıyor. Reklam arasında bir dakika gelemiyorum diyorsun, düğmeni Eski titriyor. şeyler, dönemin şeycileri gibi, nargilecileri var. Ya inanılmaz Dar ya. şeyler giyer. Ama olur ya. Ama yine tutunmaya bak, çalışıyor çocuk. Sevdim. Çok canı çıkmış ya. Bak Güzel. burada biz rahat İBOM tişört, Benimkiler gömlek. gerçekten tutunuyor. Hayata ve gömleklerine tutunuyor. Devam et. Bu ne aman ömrüm? Resim defteri gibi olmuşsun. Böyle resim defteri varsa alırlar yani. Beni bozmaz yani. Bence Şu an 10 bir de numara. şu alttaki boşluklar da doluyor. Hepsi doldu. Vücudumda her yer dolusu. Oraya büyük aslan yaptırdın. işte anne aslan, baba aslan. 2 küçük aslan. Nasipse 3.'yü de yaptırıyorum. Dövme olarak. Olursa olmazsa artık durur. Durursa ona göre bir şey bekliyor. Ama seviyorsun ya. Bir de yani o Çok kadar seviyorum. acı çekiyorsun yaptırırken Abi ama... çok acıyor ya. Ya özellikle bu hani şu kaplatma olayı gölgeleriyle falan filan gerçekten büyük acıyor. Bir de ben böyle işte uyuşturmadan iğnesiz falan yaptırıyorum yani. Daha çok acısın diye mi? Abi öyle alıştım ya. Ne bileyim Acıyı, o acıyı saçmalık. seviyorsun. Öyle gidiyor işte. Benim dövmemi beğenmedin. Senin dövmen kanka onun için de ben bir linçet yapacağım. Ama- Bir program çıkar onu, biliyor musun? Ben ama karıma doğum günü hediyesi yapmışım, gösterdin, bu ne? Bana niye sormuyorsun dövmeyi, bilmem ne, gömüyorsunuz. Doğum gününde gömdün ya. İnsan bir ertesi gün arar der. Ya kanka. Allah aşkına daha kötüsü yok ya. Ama olsun yani. İlk dövme hep öyledir. Öyle, evet. Bende de çok kötü. Senin ilk dövmeler dövmen var. hangisi? Şurada yazıyor, bak göstereyim. Burada GMZ yazıyor, görüyor musunuz? Görüyorum. Annemin adı, babamın adı, kardeşimin adı. Ha. Ama tabii nasıl bir psikolojiyle yaptırırsan Gamze gibi olmuş ya burada. Eyvah. Bu kavga mı? Böyle sürekli yani. Dolayısıyla ilk dövmem o benim. Ama hem boyutu yanlış ve büyük, hem harflerinin karakter seçimi yanlış. Her şey yanlış. Şu an dövmelerinin bütün tasarımını sen mi yapıyorsun, yoksa olan tasarımlardan seçiyor musun? Ben olan tasarımlar. Ben hepsini diyorum ki böyle olsun. Şu karakteri kullanalım. Bayağı Tabii yaratıyorsun. Vay be. Mecbur. Öyle. Devam et. Normalde de böyle mi gezersin hep? Bu ne Abi mesela? Bu ne Ferrari'm var. Neden üstünü kapatıyorsun yani, değil mi? mesela? Ferrari mi? İdare ederiz. Volkswagen olmaz. Tofaş ne yapsın Tofaş? Tofaş ne yapsın? Hani Beğeniyor musun vücudunu çok? ben çok beğeniyorum abi. Ben Nasıl beğeniyorsun? aynada kendime bak. Ben öyle çok büyük kaslı olmayı sevmiyorum. Çünkü ben bir dönem öyle oldum. Yani gerçekten Aşırı kaslı. bu trapezlerim vesaire, kollarım ve gerçekten olmadı. Böyle şey gibi sıkıştırılmış böyle bir adam gibi oldum ve onu kendimde sevmedim. Ama hafif böyle vücut hatlarının belirgin olduğu şu işe varım yani. Buna tamamım yani. Çok böyle olmuyor yani. Bir de boyum kısa. Boyum kısa olunca daha da
Garip bir kafes güreşçisi gibi oluyorum abi. Onun için bu tamamdır. Bunu seviyorum yani. Peki tamam diye Harbiye'de böyle çıplak dolaşma hakkın, yani niye çıplaksın abi yani yazın. O gecenin starı benim yaz herhalde. Ay, tamam gecenin ıslarısın gündüz. Sen kışın da ben seni böyle gördüm ki. Hayır yaz kış terlikle gezdiğim doğru. Üstün çıplak da geziyor. Hayır çıkacak mı onun terlik linçi var mı? Var tabii ki. Ne demek ya. Devam et. Çok iyi ya. Devam et. Çocuğum şarkıcı Berk'in çocuğuyla çarpıştı az önce ve bilin bakalım sarsılmayan kim oldu? Tabii ki bu benim tarhanayla büyüttüğüm kürek ayaklı vahşi organik büyükbaş evladım. Analar ne danalar doğuruyor be demiş. Sen var mıydın bu çarpışmada? O zaman Zeynep'le çarpışmıştır. Arayla çarpışsa çocuk sakat ya. Doğru. Zeynep biraz daha... Zeynep daha Arya acımasız yani. Arya kötü olurdu. Devam et. Bu sefer duş almadı. Sular mı kesik acaba? Klibinde bir ıslaklık seviyorsun. Yani yönetmenler herhalde beni ıslandırmayı seviyor. Ferrari daha böyle nemli. Nemli bir Ferrari. 20 klibin 8'inde yağmur falan filan. Hepsinde bir şey var yani. Sen de seviyorsun böyle denize ayağımı vurayım, yapayım yüzümü abi, çıplak yapayım falan. Olmadı yani. Bir de hepsi farklı. Murat Joker ıslandırdı beni. Murat Joker. Bedran'la Mustafa yaptı. Mali ıslandırdı. ıslandı. Kimden ıslandı? Nihat Odabaşı. Yine o da ıslattı. Hepsi ıslattı beni ya. Göster bakayım bir. Bak işte dedim. Bak şu Nihat Odabaşı. Ya klip değil de böyle. O Mali, bu Murat Joker. Seviyorsun sen de ama ıslaklığı. Yani duş. Su rahatlatır Su insanı. rahatlatır. Doğru Ben söyledin. seviyorum. Seviyorsun. Çok Ama güzel. bu kadar sevmese miydi acaba? Devam et. Burnunu yaptırmış, göz kapaklarını aldırmış, gözleri de yukarı doğru kaldırtmış. Bu doğru mu bunlar? Hayatımda botoks olamıyorum. Yani iğneden korktuğum için. Dövme yaptırıyor bütün vücuduna, o da yine. O abi ilginç bir şey yani. O artık bir alışkanlık. Hiçbir şey yok mu? Estetik yok mu sende? Hiç yok abi. Bende hiç Sıfır. yok. Sadece zorunlu bir burun ameliyatım var. O da estetik değil abi. Yani onda da estetik olmadı. Yani hazır onu bir şey hallederken birazcık da estetik yaptırayım falan. Hiç yok. Bence çok kendime ait bir burnum var. Burada biraz Photoshop bir şey var ama ya. Hiçbir şey yok kanka. Orada şapka böyle şöyle takıp yukarı doğru kaldırdığında yüzünü bir tık yukarı doğru şey yapıyor ya. çıkarıyor. Ama şurası çok bebeksi yani. Öyle bebeksi değilsin sen ya. O kadar da değil bu abi. Bir Tarkan bir ben zaten. Ya bir sen baksana yani şu an gözler. Ya güzel olmuş burada. Ama benim kızım aşkım. Evet, çok tatlı. Benziyormuş lan bana. Benziyor bu Ben poz çok Özlem'e güzel. benziyor zannediyordum. Bak burada bana da benziyor. Evet, senin üzerinde çok Photoshop yaparsan sana benziyor. Yani normalde Burada Özlem. hiçbir şey yok ya. Yok, tamam, inandık. Devam et. Duruşunu, sesini çok beğenirim ancak olan var olmayan var. Lütfen biraz daha dikkat, gösterişten uzak yaşamalı. Ne var lan, taşın üstünde duruyorum. Arkamda deniz var. Aynısı git her yerde var. Yani Nerede var? her yerde var. Çeşme'de de var. Bu. Ama orasının neresi olduğunu yazmıyorum. Denize bak ama palmiyeye bak, bir şeyler var burada. Tamam oğlum, yamuk palmiye yani. Gel seni Çeşme'de göstereyim. Bodrum'da da var. Yamuk var. Antalya'da bundan yüzlerce var. Neresi burası peki? Çok önemli değil yani. Söyle o zaman ya. Onu yazmıyorum ki. Sonuçta bu var yani. Ne yazmadın mı sen şu an Ya, altına görmüyor musun? Maldivler'deyim yazdın mı? Yazmadım. Yazmadın. Konuşmak için konuşuyorsunuz ulan. Biraz gösteriş seven biri misin? Hiç değilim. Hoşlanmaz. Sadece rahat seviyorum. Yani yıllardır Maldivler'de, çalışıyorum. yani. Abi ben orayı seviyorum. Sessiz, sakin. Mesela benim hayatımda en iyi yani tatil durumuna girdiğim yer orası bence. Neden diye sorarsan. Çünkü sabah 6'da 7'de uyanıyorum. Öğlen 2'de tekrar uyuyorum. İşte 9 gibi yatıp 5'te kalkıyorum. Attım yani. Orada bir plan programım yok. Orada bir gece hayatı yok. Ya da orada bir eğlence yok. Sadece küçücük bir ada çocuklarımla. Tatil. Ya Dinlenme. inanılmaz. Bak burada korkunç dinleniyorum yani. İnanılmaz. Giderken yorulmuyor mu peki abi yol? Çok değil ya. Ha. Ne Yani kaç saat ki çok vardı? değil, çok değil. Yani totalde 13 saat. bir 11 saat falan sürüyor. Çok değil dedin. Dünyanın en... Yani 8,5 saat gidiyorsun. Ondan sonra indin. O pırpır uçaklar için bir bekliyorsun. Evet, hadi o da 1 saat, 1,5 saat. Yani 10 saat, 10 Neyse, saat. gitmişken dinleniyorsun. Güzel. Çok iyi. Bu şeye katılmıyorsun. Gösteriş yaptığını düşünmüyorsun. Gram ben hayatta hiç gittiğim bir restoranın adını paylaşmam. Yediğim yemeği paylaşmam. Hiçbir şeyimi paylaşmam abi. Kendimi çekerken yamuk palmiye yüzünden de eleştirilmeyelim yani. Abi bildiğin taş, ağaç ve deniz. Deniz, hiçbir şey yok. Var mı bir gösterisi? Yok, şey? yok. Var orada inanılmaz bir erkek var falan. Ferrari var, Ferrari. Devam et. Şu tuvalet terliklerinden bir vazgeçin artık ya.
Bütün hayatımın özeti bu. Gerçekten şort terlik benim seviyorum. olayım abi. Sen işte bizim 20 yıl devirdik herhalde. Devirdik. Yani sahne dışında, Terlik. şu program dışında bizim seninle oturup yediğimiz, içtiğimiz dönemlerde hatırlıyor musun? Gerçekten giyinik olduğum dönem var mı Yok. senin ayağında? hayatında Terlik. böyle? Ben de öyleyim. Ben de seviyorum. Şort terlik yani. Sen sadece terlik bulamıyorsun. Sen abi bu terliklerden bana da aldın. Ben hallediyorum. Kanka senin Ama terlik bir şey için ben de söyleyeceğim bir abi. aldın bana. Ayaklar böyle kaldı benim böyle. Kanka, En küçük var. seninkiler poğaça gibi ayak. Abi poğaça da ya ne abi onu bulacak. Yani Niye şov yapıyorsun o zaman? Sana terliği ayağını sıkıştırmaya çalıştık ya. Evet. Çok çirkindi ya. Ben yani niye bu duruma düşüyorum? Halledeceğim demeseydin bari. Çok iyi terlikti. Bu değil ama benim sana aldığım. Başka Değil bir şey. mi? Ha. Turuncu olandı. İşte bir olmadı. Olmadı. Devam et. Cahil sanatçı müsveddesi. Al sana linç. Doğru söylüyor çocuk ya aslında. Neden? Bilmiyor çünkü garibim. Neyi? İçinin ne kadar dolu olduğunu bilmiyor. Bilseydi yazmazdı ama niye acaba yazdı? Sen doluluğunu gösterecek şeyler yapıyor musun? Yani sadece şu en son evdeyiz dedeleri izleseler, oradaki çalınan aranjeleri, oradaki yapılan düzenlemeleri, oradaki şarkı söyleme stilini, biçimini, bir kere gelen her solistin tonundan şarkıyı söylemeye çalışıyorum. Kendi tonumdan söylemiyorum. Peki şarkıların yapımı, arkası, aranjesinde, Hepsinde beraberiz. üretiminde de varsın Tabii ki değil mi? beraberiz. Tabii ki beraberiz. Orada Çağrı muhteşem işler çıkarıyor. Beraber provalarda hani durunu kalkını istişare ederek tabii ki her şeyi yapıyoruz. Ama sadece ona değil. Şunu değerlendirmek lazım. Bu düşünce yapısı genelde herkesin düşünce yapısı. Yani şöyle söyleyeyim. Sosyal medyada zaten böyle bir kitle var. İnsanların mutluluğundan, iyi görünmelerinden ya da çok beğenilmelerinden mutlu olup bunları paylaşmıyorlar. Genelde kötü günün, düşmenle alakalı. 100 tane konser verirsin. 99'u sold out geçer. Bir tanesi boş geçer. O boş konserin Yorumları daha fazla. yorumları demeyeyim de yorumlarından ziyade gösterilmesi ve getirdiği ses o 99 sold out'un çeyreği kadar olamaz. Yani 99'u onun çeyreği kadar olamaz. Dolayısıyla böyle şeyler bu bana hiç yani çok Şey yapmıyor. Bana çarpmıyor bile. Kişi kendinden bilir işi. Ben kendimi iyi biliyorum. Kendime zaten sanatçı da demiyorum. Şarkıcı diye değerlendiriyorum. Ki sahnede gördüğün enstrümanların 3'ünü 4'ünü çalabilirim. Üretebiliyorum. İyi şarkıcı olduğumu zaten hemen hemen herkes biliyordur artık diye düşünüyorum. Biraz alındın gibi sanki Linci. Ağlayacağım, gözlerim doldu. Devam et. Demet Akalın'la Berkay Şahin yıllar sonra barıştı. Çok şükür artık geceleri rahat yatabilirim. 6 yıl dert olduysa doğrudur. Ama gerçekten sizin barışmanızda Benim bir çok olay eski oldu. yakın bir dostumdur, kardeşimdir. Çok zor günlerinde yanında olmuşumdur, o da benim olmuştur. Öyle bir kırgınlık oldu aramıza. Ben herhangi bir insanla küs kalacak kadar herhangi bir insanın ömrünün uzun olduğunu da düşünmüyorum. Bir de o yükü kimseye vermemek de lazım. Atıyorum senle beraber bir yerde oturuyoruz. Senin yakın arkadaşın diyelim. İçeri girdiğinde benle olan kırgınlığından dolayı senin gerilmeni istemiyorum. Senin kalkıp konuşman, onun sana gelip selam vermesi, onun için o gerginliği de sana yaşatmak istemediğim için kimseyle küs kalmanın faydalı olduğunu düşünmüyorum ya. Yani gerçekten o kadar uzun değil bu ömür ya. Geçip gidiyor ama hayatına kimi ne kadar sokacağını sen karar verirsin. Yani küs kalmazsın, barışırsın ama ne kadar sıklıkla görüşürsün, ne yaparsın o senin bileceğin iş. Ama Demet benim çok yakın dostumdur. Çocuklarım doğumunda da vardır. Ya her anımda vardı yani. Onun için bu barışma benim için duygusal ve güzel bir şey yani. 6 yıl beklettiğim için özür diliyorum kardeşimi. Ama Artık peki eski yakınlığa döner mi yoksa yani bir denedin, bir barıştınız ve bakacaksınız. zaten genel olarak hayata bakış açım bu olayı değerlendirmemek lazım. Tüm hayata bakış açım pozitif. Yani kızlardan sonra öyle oldu. Yani Zeynep Fahriye doğduktan sonra daha böyle hümanist, daha böyle bir şeyleri çözer mantığı. Yani eskiden daha kestirip atabiliyordum. Daha sertti yani her şey. Genel olarak her şey artık pozitif bakmayı deniyorum. Devam edelim. Terlik giymemiş. İşte diyorum ya sahnede. Yine Ferrari pozudum ve ay be, fotoğraflar, sisler. Sahnede gerçekten acayip bir avra yaratma işinde böyle zirvelerdesin yani. Abi Çok kendi sevdiğin işi yapmaya başladığında zaten ömür boyu çalışmıyorsun. Yani hiç çalışmıyorsun. Ben çalışmıyorum aslında. Eğleniyorum orada. Yani gerçekten öyle aşırı hoşuma gidiyor. Yani bir de yorulmuyor musun? Yani hep yani çünkü yoğun da bir konser tempom var ya. yoruluyorum. Seviyorsun, sevdiğin iş ama yarın da var, öbür gün de Ben var. insanlardan yoruluyorum. Yani bu işi yaparken birlikte çalıştığım, birlikte işbirliği yaptığımız, konserlerimizi yapanlar, tüm o geneldeki insanların işini eksik yapmasından yoruluyorum.
Detaycısın da bir de. Çok detaycıyım. Sıkıntı o. Her şeyle ben ilgileniyorum. Bir tane daha benden olsaydı işler başka olurdu ama yok. Aynı ekipte 2 Berkay yorardı ya. Yormazdı. Tam Ya tersi. birbirinize girerdiniz ama o da olurdu. Asla abi, sen ne diyorsun ya? Çözer miydi? Beni çok rahatlatırdı abi. Yani olmayacak şeyler oluyor abi. Yani mesela 15 yıldır yanında çalışan birisi senin suyu şu bardakla içtiğini bilir değil mi? Ya da atıyorum soğuk su sevdiğini bilir değil mi? 15 yıl sonucunda buraya bu bardakla değil de üstüne bir de sıcak su getiriyorsa sen orada artık bir delirme evresine giriyorsun. Çünkü 15 yıl olmuş abi ya. Tahammül seviyen de azalıyor mu öyle olunca da biraz yani? 15 yılı tahammül etme zorunda değilim abi. 15 yıllık bir adama tahammül etmek zorunda değilim. Yeni girmiş olur. Dersin ki, şöyle Dersin yap, böyle ki yap. 6 ay oldu. Hadi 1 yıl oldu. Tamam mı? Aksaklıkla olabilir. İnsanların kötü günleri olabilir. Kafasını o an o işe tam konsantre edemiyor olabilir. Anlayış gösterebilirsin ama 10 yıl sonra 15 yıl sonra Hata yapmazsın. abi o artık senin için bir rutin olması lazım. Hani böyle sanki şey gibi, hani PlayStation oynarken nasıl kola bakmıyorsun falan filan. Oynuyorsun. Hangisi koşma diye ilk başta ne diyorsun? Neye basıyorsun? Ne? Böyle akması lazım yani. İşte akmayınca deliriyorum. Yoksa hiç bende sıkıntı yok. Sahne arkasında sert biri misin? Yani işimde çok sertim abi. Hiç tahammül etmem hiç kimseye yani. Çünkü çağrıları da söylüyorum mesela. Arkadaşlar 1,5 saat sahnede konser veriyoruz ve burada hiçbir şekilde hiçbir hatayı kabul etmiyorum. Yani yanlış çalım da kabul etmiyorum. Atıyorum manitanla kavga etmişsindir, orada suratın düşüklüğünü de kabul etmiyorum. Atıyorum simsiyah giyinecektir o gün herkes. Sen yanlışlıkla gri giymişsindir, bunu da kabul etmiyorum. Etmiyorum. Çünkü 1,5 saat iş yapıyorsun abi. İnsanlar sabah 6'da uyanıyorlar. 8'de işe ulaşıyorlar. 8'den akşam 6'ya kadar olur olmaz tiplerle uğraşıyorlar. 6'da arabaya biniyorlar ya da toplu taşımaya biniyorlar. 1,5-2 saatte evlerine gidiyorlar. Yemeğini yiyorlar. Televizyonun karşısında bayılıyorlar. Dinlenemiyorlar bile. Sabah yine aynı maraton başlıyor. 1,5 saat iş yapıyorsun. Doğru yapacaksın. Ama Çağrı falan hata yaptığında da... Çağrı için demiyorum Siz ya. yok, ben Çağrı'nın Sen Çağrı'yı özelini almak tanıyorsun diye istiyorum. söylüyorum. Özelini almak istiyorum. Hani hata yaptığında falan da böyle çok tatlı bir şekilde çözüyorsunuz problemlerinizi. Hiç tartıştığınızı görmedim. Abi ben hata sevmiyorum açıkçası. Gerçekten Ben çok basic, harika bir ilişkiniz çok var. çok net yani. Ben hata sevmiyorum. Çağrı benim yanımda 22 yıl olmuş ya. 22 yıl. Hala bardağı sıcak suyla getirdiği oluyor sanki Çağrı'nın. Çağrı'nın artık öyle bir şeyi var artık. Hani ne diyeyim? Abim öyle bir sıcakta denesin. rütbesi var ya. O hatayı, o seni sinir etmeyi de seviyor gibi. Tabii, tabii. Bir sizin gerginlik işinizi besleyen bir şey gibi geliyor bana artık. Ya biz onunla biz onunla makara yapıyoruz. Hani birbirimize böyle sert ısırıyoruz. Sen onu mesela tartışma zannediyorsun. Ben onu... Ama biz orada Böyle makara mı olur oğlum? Bayağı hani gidiyor ben başlarım böyle işe diyor. Ben grup dağıldı zannettim. Benim önümdeki tartışmayı gördüm. Dedim yazık ya. yok, sen tabii Yıllarca- sabah bizi kahvaltıda görünce Aynen yine kahvaltıdasınız. İnanamadım ya birlikte tatilde. Yok. Şok olmuştum ama evet. O benim bir kıymetli oturmuş. bir dostum, kardeşim. Yaklaşık 20 yıldır ekmeğimizle birlikte bölüyoruz. Onun gibi çok değerli müzisyen kardeşlerim, ekip arkadaşlarım da var. Yani hepsini tek tek burada saymayayım ama tüm ekibim benim için kıymetli, ailedir. Zaten aramızda da öyle abi kardeş ilişkisi var. Yani hiç öyle patron işçi ilişkisi hiç olmadı. Zaten en kötü günlerinde de ilk aradıkları kişi de benimdir. En iyi günlerinde de aradıkları benimdir. Ben de aynı şekilde hiçbir zaman onları hiçbir iyi günümde kötü günümde yanımdan ayırt etmem yani. Devam edelim. Şarkıcı Berke sonuna kadar Galatasaray 4 yıldır bu locadayım. 4 yıldır bulunduğum noktadan son derece mutluyum demişsin. Ben mi demiştim? Adamın locası var. Şarkıda hala bir türlü kendimi avutamadım diyor. Abi sen avutamadıysan biz ne yapalım? Bunların hiçbirinde ben yokum ya. Bu bende yok yani. Bu Ne sende yok? locası var, mocası var. Ben Locan var ama. var ama Locan'la röportaj yapmışsın Locan'ın önünde. Aslan yuvasıdır. ne demişim acaba? Ne? Bir daha ver başını. Bir daha versene. Sonuna kadar Galatasaray 4 yıldır bu locadayım. 4 yıldır bulunduğum noktadan son derece mutluyum. Evet, çok iyi yerden izliyorum maçı. Onu Locan'ın yeri iyi mi? çok iyi. Doğru. Ama ne 4 yıla denk geldi mi de helal olsun ya. Şampiyonluklar onlar bunlar iyi bir 4 yıl. Çok iyi 4 yıl. Yakalamışsın Bu sene 5. yıl hatta. Ya işte yani bu orası sene de bakacağız. bence geliyor gibi. İnşallah öyle bir şey yok. Şu an Ne çok diyorsun? formda bir Fenerbahçe'miz var inşallah. Yani evet, şu an takım oyunu oynuyorsunuz. Tebrik ederim. Evet toparladık. Mutluyuz. Senin locadan izlerim Fener'in galibiyetini. Senin başımın üstünde aşkım. Gel bana. Devam edelim. Seni hiç sevmiyorum be birader. Ay canım benim ya. Senin gibi... Bak bunun gibi yüz binlerce insan var. Biliyor musun? Ne yüz binlerce. Milyonlar da olabilir. Atıyorum. Sevmeyen mi? Abi bir şey söyleyeceğim bak. Ama gene ünlü olarak söyleme. Senin bir gıcık halin de var. Beni başarılı Dışarıda. kılan gerçekten burası.
Neden? Bak iddia ediyorum bu beni sevmiyordur ama şarkılarımı dinliyordur. Çünkü ben işinde başarılı bir adamım abi. Yani bunu ben bu konuda mütevazı olmama gerek yok yani. Mütevazilikle biliyorsun bazı sınırları insanlar kaçırabiliyor. Dolayısıyla sevmeyenimin olması gerekli ki sevenimin kıymeti belli olsun. Yani zaten o iki grubun birbiriyle olan zıtlığı ve çatışması seni var ediyor. Var ediyor. Yani Memnunsun o dikkat yüzden et. sevmeyenler. Dikkat et abi. Tabiri caizse ben kendimi tekrar söylüyorum. Sadece şarkıcı olarak adlandırıyorum. Ünlü, sanatçı falan filan. Onların hiçbiri bende yok yani. Ben gerçekten çok normal bir adamım. Ama tanınmış bir şarkıcı olarak kendimi değerlendirirsem bana sevmeyen kitle lazım zaten. Ben onu istiyorum yani. O benim için problem değil. Ama müziğini seviyor, sana gıcık Ama- oluyor. Sana niye gıcık oluyor sence? Yani bilemem, sevmediğim yerleri vardır. İnsanları gıcık etmek için yaptığın şeyler var mı böyle? Gıcık olduğunu bildiğin halde yaptığın şeyler. Hissettiğin, yaptığın falan filan. Ya da üstün çıplak olması bile mesela Yok. beni gıcık ediyor mesela, onun gibi. Yani ne diyeyim, ama inşallah yük olmamıştır çocuğa. Yani, Olmamıştır. Olmamıştır değil mi? Ve birader yazmış böyle, gelmiş yazmış geçmiş. Alves yerim seni aşkım. Devam et. Reis, senin sesin saçma sapan bir şekilde beni zengin hissettiriyor. Hiç böyle bir iltifat duymamıştım. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu yorumu abartmıyorum sana. 100 tane falan vardır. bu Gerçekten yorum ben. mi? Sana yemin ediyorum. Niye böyle bir şey var? Onu Neden, bilmiyorum. neden zengin hissettirir ki? Sana geliyor orada para harcamaktan. Yok, ondan da değil. Sesten zengin hissettirmeyi hiç anlamadım. Düşünüyorum şu an. Ben de düşündüm, Bir bulamadım. açıklama. Mesela oturduğun evde bir şeyler içiyorsun arkadaşlarınla. Arkada bir Berkay çalıyor. Çok sevdiğim bir şarkı. Sevdiğim biçimde yorumluyor. Hani o seni gevşetiyor, rahatlatıyor. Ulan yarın da yok gibi kaldırabilirsin kadehini. Belki Tabii. o rahatlıktan dolayı Olabilir. dünya artık bu saatten sonra... Çalışmama gerek yok hissi veriyor gibi bir şeye. O kadar zenginim. Belki o anı yaşatıyordur. Ha, Ve bak, geri, yani iyi ertesi yakaladın. gün düşünmüyorsundur. Belki o Olabilir. zenginlik. Devam edelim. Ya bu inanılır bir adam değil ya. Gerçekten inanılmaz ya. Bak bu ne oldu biliyor musun? Dur bir izleyelim hemen. Ana. Bak şimdi. Çok iyi ya. Kanka. Şimdi bu, ben TikTok'ta var olan biri değilim. Yani ben oranın sektöre son derece yön verdiğine farkında olan biriyim. Kesinlikle bazı müzik mecralarının buradan dolayı listelerin oluşturulduğuna eminim. Yani çok önemli bir platform ama ben orada var olmayı reddediyorum. Yani kendim orada var olmak istemiyorum. Bu benim kendi tercihim. Orada var olan, üretilen her şeye büyük saygım var. Herkesin yaptığı işe büyük saygım var. Gerçekten de son derece çok önemli bir platform. Ama ben orada var olmayı... Var olmaktan kastın ne? Mesela şarkı Tercih yapıyorsun. etmiyorum. Şimdi Şarkı mesela- TikTok'ta dönüyor. Ona Bana sen mesela karışamazsın çalıştığım ki. müzik firması TikTok açmıştı. 2 tane 3 tane şey koydular. Hatta geçenlerde bir toplantı yapıldı. En azından dedik konserlerimizi orada paylaşalım. Yani çıktığımız konserlerin konser görüntülerini vesaire vesaire bir şey paylaşalım. Bana da dediler ki bir gün bu kardeşimizi gönderdiler. Abi dediler bunu bir izlesene. İzlerken de bir video atsana bize. Yani yorumun ne olacak gibi yani. Ondan ne yapmışlardı ya? Ne deniyordu ona? Böyle yan yana. Düet mi deniyor? Var, gör yani benim hayranlığımı, o şaşkınlığımı bir görün. Yani şimdi burada yok ama Evet, ben evet. konuşurken o benim o ulan neredeyim, ne oluyor? Niye buradayım Ben şeyi. bak tekrar söylüyorum. Bu adamın peki gerçekten bu şarkıyı yakalamasıyla ilgili bir hikaye var mı? Ulaştın mı Abi adama? dünyadaki çok önemli 2 tane DJ, şimdi isimlerini söylemeyeceğim. Yani birisi 5 milyon civarı takipçisi olan, birisi de işte 1,5 milyon civarı, alakasız dönemlerde benim 2 tane şarkımı kendi arabalarında dinlerken Allah Allah. video attılar yani. Yani kesinlikle yurt dışında dinleniyorsun abi. Zaten ben bu sene 169 ülkede dinlenmişim. Çok ilginç bir kriter. Yurt dışında muhakkak senin yaptığın işi dinleyen insanlar oluyor, çıkıyor. Onun yakalaması da ilginç, tuhaf. Ama dediğim gibi bu platform çok önemli bir platform. Yani benim Ama benlik 8 yıl önce çıkmış şarkımı adamlar yeniden patlatıyor. 10 binlerce video çekiliyor bu şarkıya. Şarkıda tabii ister istemez Bir daha yüksel. dinlenmeye başlıyor, yükselmeye başlıyor. Devam edelim. Eserden dolayı Berkay'ı dinleyemedik. Sağ ol Eser. Kulaklarımızın pası silindi. Burada kinaye var herhalde. Bana çakıyor. Anladın. Yok canım, Bu bana estağfurullah, linç. ne alakası Allah var? Allah. Bir de bizim sesimiz de güzel. Allah Allah. Mis gibi söyledik. Ya. Çağırdı kardeşim. Bak ineğirim de var. Oh. Çok güzeldi ya. Ya çok güzel. Ya evde izle de gerçekten çok güzel format. Yani bunu yapmak nasıl aklına geldi? Üniversiteli kardeşlerime sürekli ben bilet veriyordum. Ama bir türlü yetmiyor. Yani yetmiyor abi. Yani ben kendimden de biliyorum.
üniversite döneminde 3 kişi aynı evde kalırdık. Hiçbir zaman ev kirasını tam zamanında ödeyemedik. Yani hep parasızlık abi. Üniversiteli kardeşlerimin hem geçim zorluğu, bir de üstüne manita yapıyorsun. Onunla birlikte işte bir yerlere gitme çaban, onunla iyi zaman geçirme çaban, ev kiran, yani her şey dert ya abi. Bilet de yetiremiyorum. Çünkü her konsere 20 tane bilet şart koşmuştum. Tüm organizasyonlara. Sonra 50 yaptım bunu. Sonra Özgür dedi ki Aras, dediler vermiyorlar yani. 50 bilet vermezler Niye yani. versinler? Doğru. 20 bilet dedim ki ben dedim nasıl ulaştırırım? İşte bir şekilde kendime önce kayıtlar almaya başladım. Sonra onları internete koydum. İnsanlar da bunu çok dinlemeye başladı. Çünkü ben kendi keyif aldığım şeyleri çektim, söyledim. Kendi istediğim biçimde söyledim. Önce yalnız mı yaptın? Ha? Yalnız yaptım. Yalnız yaptım. Sonra bir iki arkadaşımı çağırdım. Onlar geldikten sonra iş biraz kontrolsüz büyümeye başladı. Ama şarkı seçimleri, Hepsi benim abi. şeyler ya, onlar çok güzel. Her yani. şey benim Gerçekten. abi. Tüm şarkı, hiç kimse, bütün şarkı seçimleri, şarkıların birbirine arkaya bağlanması, bütün her şeyi ben seçiyorum, ben karar veriyorum abi. Evdeyiz dedenin YouTube çekimleri seni aynı zamanda bir aslında talk show yapmaya da götürdü. Evet. Yine Evdeyiz dede diye. Evet. Talk show formatı da var. Talk show'a niye giriyorsun abi? Yani aslında ben öyle istemedim. Sadece müzik yapmak istedim ama yapamadığınız için Ben de haftaya müzik programına başlıyorum o zaman. Canlı seçeceğim, her şeyi ben ilgileneceğim. yorum oku öyle başlayın. Kulaklarımızın pası silindi diyor. Beğenmişler. Hiç karışma. Karışma. Devam et. Hocam saçlarını uzatmayı ne zaman düşünüyorsun? Asla. Onun rahatlığı bak şu an bende kalın. Bunun rahatlığını anlatamam. Benim saçlarım uzun olduğu bir dönem var. Ne kadar var? Ne kadar uzattın? Ya uzundu yani. Böyle uzun. Seninkinden uzundu öyle Sırma. söyleyeyim. Ha, sana bu uzun sana. Seninkinden uzundu. Ha. Yani senin şu saçının Ya iki ben katı, uzun üç deyince katı. böyle anlıyorum. Böyle bir şey Hayır yok. öyle bir şey yok. Ha. Öyle, o hiç olmadı. Hiç olmadı. Öyle bir dönem var ama abi o saçı yapmak falan filan. Yani öyle bir resim bende hiç yok mesela, öyle saçların uzun olduğu bir resim hiç yok. Hatta bir dönem hatırlar mısın? Böyle Tarkan şey yapmış böyle. Hani dik böyle hani böyle birleştirip böyle jöleli falan bir şeyler. Var öyle resimlerim. Ama istesen saçını sanki o kadar uzatabilecek misin gibi bir saçın Evet. da yok senin yani. Nasıl yok oğlum? Hasta mısın? Yani o kadar Boşuna mı ektirdik? Doktor mu şu an? şöyle ekilmiş saçla Hakaret- şov yapıyorsun yani. Ektirdim. Ektirdiğin saçı da Uzatabilirim. Uzatmayacaksın. Ben çok mutluyum abi. Bu benim yani. Lütfen. Bu benle oldu yani. Tamam. Devam et. Abi sen üşümüyor musun? Yaz kış üşüyorsun. Yoksa ünlüler üşümüyor mu? Sen üşümüyor musun? Ben de hiç üşüme yok abi. Ben Vallahi kışın Sivas'ta da- askerliğimi yaptım abi. Sivas'ta ben eksi 23 derecelerde falan nöbet tuttum abi. Hatta 10 dakikada bir değişiyordu yani, o kadar soğuk hava yani. 10 dakikada bir nöbetçi değişiyor abi. Orada soğuk herhalde benim içime işledi. Orada hani şey oluyor, örümcek ısırıyor, örümcek adam Ha, oluyorsun onun falan ya. gibi. Onun gibi yani. Bir daha hiç üşümedin ya. Orada soğuktan beynim uçtu ya. Hani değil kafam, kulağım, burnum değil, beynim. 10 dakikada bir de. Abi duramazsın Eser. Korkunç bir soğuk. Evet. Orası. Orada herhalde soğuğa alıştım. Şimdi buranın soğuğu da bana hiç yaramıyor yani işime gibi. Öyle tırvırı yani. Devam et. Abicim masmavi gözlerim var. Kameraya bakmadan poz veriyorsun. Neden? Parlatsanız keşke yakın planda. Vallahi yap bunu artık da. Vallahi haklı. Çok doğru çocuk. Doğru. Hemen söylüyorum. Açın herhangi bir klibim verin ya. Şurada arka arka biz konuşurken abi hiçbir yönetmenin benim gözlerimi çekemedi ki mavi. Ki sen Allah aşkına detaycısın, kliplerde- desene. Evet size soruyorum. Kliplerde benim gözlerimin mavi olduğunu bir klipte hatırlayan var mı? Var mı? Dürüst olun. Hiç yok. Su var bizde. Bak, yağmur, Su var. Su var. Yağmur Ulan var. sudan bari sebeplen, mavi yalandan bir şey yap. Yok. Sen niye mesela bu kadar... Belki bir tane klibimde çıkar yani. Sen peki bu kadar karışıyorsun işe. Ya desene benim gözleri ortaya çıkarsana. Olmayınca bakmıyorum lan ben de dedim artık hep aşağı. Ya, yeter dedin ha. Aşağı bakıyorsun ama yine çıplaz. Ceket var, yine bir şey Bu var. cümleyi bir daha kurdurma bana. Ya, neyse devam edelim. Evet, şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin salatanın suyuna ekmek bandığı için sabah erkenden 6 kilometre koşuya çıktı. Allah akıl fikir versin bunlara. Eşinin beslenmesiyle ilgili ne düşünüyorsun? Ben o Ne yüzden yazmış o? aldım. Onu oku bakayım. Sabah Dün salatanın suyuna ekmek banınca sabah erkenden köşeye çıktım. Aşkım Salata ya, azıcık benim aşkım ya. Bak nelere sebep oluyorsun ya. Allah akıl fikir. Ben bu arada çocukla aynı fikirdeyim desem.
Onu bildiğim için aldım bunu gerçekten. Ya gerçekten. Özlem'in beslenmesi. Abi bir gün bizi tatile mahvetti. gideceğiz, tamam mı? Uçağımızda yalan olmasın 7.55 mi? Yani o çok erken bir saat. Yurt dışı uçuşu olduğumuz için de bizim işte atıyorum 6'da kalkıp akşamdan valizimizi falan yaptık. 6'ya 10 geçe falan çıkmamız lazım evden. Öyle planlıyoruz. Abi saat 5:10 5:20 falan. Özlem kalktı falan. Ben de aşkım dedim ya, ne gerek var? Niye kalktın ya? Çok erken değil mi? Bir yarım saat, bir saat daha uyusak falan. Yok dedi, spor hocam gelecek. Bak Tatil öncesi. abi, ben yine bak, normal olmadığı, Allah akıl fikir versin. Alkışlayalım. Çocuk doğru söylüyor. Ama hocasına da akıl fikir versin. Yani O da geliyor. 5.30'da ders vermeye, yani bir de antipatik besleniyor. Bizi de geriyor. Ben de spor yaptım Bizi de geriyor yıllarca. abi. Sen de Orada- gerilmiyor musun? Geriliyor mu abi ben de? Evet ya. Yani hep yediğini çok fazla yiyorsun hissi veriyor. Halbuki ben hiçbir zaman Hayır. fazla yediğimi gördün mü sen benim? Su içsek... Yiyor muyum yani? Sana bir şey diyeyim mi? Sana yemin ediyorum, Gerçekten. bizler az yiyoruz ama kilo bizi seviyor. Öyle Hayır, bir de öyle onu değil. sevmiyor. Mesela çok yiyor. Gerçekten çok yiyor. Ve sana yemin ediyorum benim yediğim 3 katını yiyor. Anlamsız bir biçimde. Koşuyor abi 6 kilometre. Sen ne zaman koştun en son? En son askerde falan. 6 kilometre. Yok ya, ben iyi spor yapıyordum ya. Yapıyordun, evet, şu an bazen. Ben bir 7 yıl böyle haftada 5 gün falan korkunç spor yaptım ama son 1,5 yıldır falan hiç yapamıyorum. Yani çok az yapabiliyorum. Onda ne? Kardiyoya yönelik yapıyorum. İşte halı saha yapıyorum. İşte ayak tenisi oynuyorum. Kilomu korumak adına. Bel fıtığı olayı çıkınca bende, ki sende de var o. Var. O çok büyük bir sıkıntı. Evet o zorluyor. Beni de spor ben de o Niye yüzden mesela bu yaştan sonra varsın ha? Daha önce niye yoktun oğlum? Yani niye geldin şimdi mesela? Fıtık mı? Evet. İşte abi önceden iyi ki gelmedi. Şimdi de padel çok iyi ya. Padele sardım ben bu ara. Hiç oynamadım ama bir Zevkli. deneyebiliriz. Aşırı zevkli. Sen mükemmel yaparsın. Devam edelim. Şarkıcı Berkay öyle bir profil ki İzmir diye bir şehir olmasaydı yine de bu adam net İzmirli derdim. Tip, karizma, karakter, hareketler tam bir süzme piç olması falan. Ses, yorum ve nameleri çok iyidir bu arada. Övgü de var, Tamam. övgü de var. Yorumdaki kardeşime baksana, bana benzemiyor mu? Evet bu benziyor doğru. Sen de o zaman öyle olmuyor musun? Aşkım benim. Ha Yusuf. Ha bebeğim. Bu övgü zaten ya. Övgü. Yani böyle bir seviyor seni yani. Ben de onu övdüm şu an. İzmir. Evet. Birbirimizi övdük işte. İzmirli erkekleri temsil ettiğini düşünüyor musun? Ne bileyim ben bunu. Koca bir şehir değil mi? Fazla bir baskı altına Ne aldı. İzmirliler vardır Eser, biliyorsun. Yani bizle alakası olmayabilir. Ben İzmir'de büyüdüm, orayı çok seviyorum. Gerçekten orası benim hayatımı geçirdiğim yer ve aşırı düşkünüm oraya. Her konserimde de bak, gerçekten söylüyorum. Yani sanki böyle ekstra beni ağırlıyorlar gibi ya. Hani mesela en son Ozvenü konserimde en son. Ya 2 gün önceden biletler bitti ve içeride yani o şeyi görebiliyorsun. O samimiyeti alıyorum oradan ya. Ama her İzmirli'nin sen meşhur değilken seninle bir anısı vardır herhalde. Sen o sıra gece hayatında Var. orada çok ciddi sahne aldın değil mi yani? Ben aslında bundan 15 yıl önce, ilk albümü çıkarmadan önce İzmir'de zaten çok tanınan Ha, ve işte bilinen onu bir diyorum. şarkıcıydım. Yani ben ne bileyim, Kuşadası'ydı, Ayvalık'tı, Çeşme'ydi, İzmir'di. O yakın yerlerde zaten çok yine bugün gibi yani çıktığım her konser doluyordu. O dönemlerde orada bir kitle edinmiştim. Zaten o kitleden dolayı buralara gelmeme vesile oldu. Onun için İzmir'de ve İzmir'deki dinleyicim benim için aşırı kıymetli. Beni bundan 17-18 yıl önce dinleyen kişiler bugün kendi çocuklarıyla gelip beni dinliyorlar. Bu aşırı büyük. Sana da o hissiyat geldi mi şimdi? Bu kadar uzun süre ekranda şöyle kalınca yanına giren insanların abi senle büyüdük, senle şey olduk falan filan Doğru böyle ama, bir yaşlı vibe da vermiyor mu sana? Bir tadım da kaçıyor. Abi senle büyüdük diyor, bakıyorum 40 yaşında. Ne yapalım beraber, ne senle bir Ben hiç öyle düşünmüyorum yani. Ben yaş almanın iyi olduğunu düşünüyorum. Yani ben yaşlanma karşıtı bir adam değilim. Hani ona karşıt olup hep genç görünmek isteyen öyle bir şey yok. insanlar, bence çok saygı duyuyorum. Herkes iyi görünmek ister. Ama ben yaş almak istiyorum yani. Yani ona ben müdahale etmeyeceğim yani. Şu an böyle yaşım 45 olduk falan. Ben böyle hiç oralarda düşünmüyorum. değilim. Abi ben müziğimdeyim. Ben müziğimi yapıyorum. 70 de olsam şöyle şarkı söyleyeyim yeter diyorsun. Yani. 80 de olsam. Ben sadece şarkıcı bir adamım. Başka hiçbir şey değilim abi. Sadece şarkıcıyım. Onun için beni görüntümle değerlendirmesinler.
ne bileyim yaşantımda değerlendirmesinler. O yamuk palmiyenin önündeki adam olarak Değerlendirmesin. Yani beni sadece şarkımla. Ben şarkıcıyım abi. Devam et. Şarkıcı Berkay ile aynı locada Beşiktaş basketbol takımının Euro Cup maçını izlemiştim. Kendisini tanımadığım için özür dilemiştim. Var, hatırlıyor musun böyle bir olay? Hatırlamıyorum ama Hatırlamıyorum. kabul ediyorum canım kardeşim benim. Olabilir. Sıkıntı yok, olur böyle şeyler. Devam et. Bugün beni şarkıcı Berkay'a benzeten abi inşallah karakter olarak benzetmişsin. Karakter olarak sana benzemek istiyor. Tip olarak istemiyor. Yani görebileceğin en iyi baba benim yani. Sen sakın benimle yarışmaya kalkma bu konuda. Ben de bayağı iyiyim de. Sen fena değilsin. Fena ben değilim. çok iyiyim. Sen bayağı iyisin. Evet, tebrik ediyorum. İyi bir babasın. Abi benim iyi. Bak şaka bir yana. Ama zaten karakterini beğenmiş, tipini beğenmemiş. Ama bana benziyor. Çocuk nasıl olacak? Bakayım. Onda da aynı bak kafaya Orada bak. da aynı. Evet. Orada karakterini istemiş çocuk ama. Devam et. Abi bir duruşun olması güzel. İnsanların da bunu fark etmesi çok daha güzel. Kadın kuaförleri ve şarkıcı Berkay arasındaki ilişki bir test konusu olabilir. Her gittiğim yerde Berkay çalıyor. Fön makinesi feed Berkay. Ne demek bu? Sokağa kadar inip Sokağın dibine oradan kadar. dükkanlara gidiyorsun. Dükkanlara Yani kadar dükkandan taksicilere. Ben bir dönem bir albüm yapmıştım. Arabesk diye. O albümde gerçekten dolmuşu ve taksici bir kitlem oldu biliyor musun? Sana yemin ediyorum. Bak Arabesk yemin şarkı. ediyorum. O albüm bana inanılmaz kapılar açtı. Yani o kadar mutluyum ki o işi yaptığım için. Dediğim gibi ben rockçı, popçu falan filan kendimi asla konumlandırmıyorum. Bir tarzın adamı olduğumu düşünmüyorum. Çünkü kendime ait bir yorumum var ve ben bunu becerebiliyorum. Yani ben 4 yıl İngilizce şarkı söyledim. Hiç Türkçe söylemedim. Finalde pop söyledim. Türk müziği eğitimi aldım. Arabesk albüm yaptım. Sesimi bir şekilde kendi nezdimde geliştirmeye çalıştım. O albüm, o arabesk albüm benim hayatımda yaptığım en önemli işlerden biriydi. Yani çok önemli, hiç ulaşamadığım bir kitleye dokunmamı sağladı. Çok da mutluyum. En yani. çok o sokağa indi dediğin albüm Evet, de o mu zaten aslında? işte buralara gitme sebebi oradan geliyor. Zaten hiç bilmeyenler orada beni duyup birkaç kere dinleyince geçmişte ne yaptıklarımı şöyle He, o geçmişte etkiledi. He. tabii ki etkiliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bugün sen tutan bir iş yapsan onu verdiğin an geçmişte olmayan her şarkın Değerleniyor. değerleniyor. %10, %20 hem dijital platformlarda hem de genel olarak rakamsal olarak artış gösteriyor. Çünkü seni beğenen birkaç işini de beğendikten sonra ulan ne yapmış diyor. Bir geriye döndüğünde atıyorum arabeski dinledin. Geriye döndün şey var. Ele inat var. Ömrümün geri kalanı var. Benim hikayem var. Sen varsın var. Taburcu var. Gel gel var. Yani Tabii hepsine bak. dokunuyorsun. Baktığında yani 25'e yakın 30'a yakın hit yapmışım. Hepsi bütün listelerde bir numara olmuş. Bugünkü yaptığın işte seni öğrenenler, beğenenler geçmişine Geçmişe dokunduğunda böyle bir şey oluyor. Doğru. Her hit aslında eski hitleri de bir daha değer Kesinlikle katıyor. öyle abi. Devam et. Kesinlikle. Uzun yol Berkay'ı otobanda sabit hızla gidenlerin tercihi misin demiş. Yolda da çok iyi gidiyor Berkay. Ya şarkıları. benim albümlerimi lütfen herkes alıp özellikle bir yola çıksın. Hepsi bir hikaye, hepsi şarkılar birbirine değiyor. Onların albümlerimin başında yazdığım bir yazılar vardır. Onları okusunlar. Hepsini kendim yazarım, hepsini kendim kaleme alırım. Şimdi bir albüm yapıyorum. Ne zaman çıkacak şimdi? Büyük bir ihtimal Albüm mü yapacaksın? albüm yapıyorum. Mart ayı gibi sanırım. Kaç şarkı? Tek şarkı yani tek derken hani tekli rakamlar. Ya 7 olacaktı ya 9'du, ben 9'a karar verdim. 9 şarkı çıkaracak. 11 çok dediler. 9'da karar verdim. 9 şarkılık bir albüm yapacağım. Bayağıdır da hani albüm yapmadı. Yapma, Şu an- hep teklilerle gidiyorduk ama benim daha önceden çıkmış albümleri dinlerlerse anlarlar yani onu. Ben gerçekten kendimi albüm şarkıcısı olarak değerlendirebilirim. Ya daha yakıştırıyorum kendime onu. Devam et. Kabız mı olmuş? Geçmiş olsun. İşte arayın Nihat Odabaşı'nı sorun. Bu pozları sana ver diyorlar, veriyor musun? Hiç itiraz etmiyor musun? Özgür sen niye itiraz etmedin? Sen kendin istedin. Sen istemişsin bu pozu. Oğlum iyi de Neyi anlatmak istiyor çok bize Berkay? affedersin de mabat bu şekilde görünmese miydi acaba? Bir de yani arkası o beyaz yer... Bir de tayt biraz mı giydin sen lan? Ne tepedesi- yaptın sen oğlum kendine ya? Çok evet, biraz zor bir poz olmuş kardeşim. Ondan sonra niye bel fıtığıyım? Ah. Bir de orası bu şöyle yamuk bir Evet, hatırlıyorum. tepesine oturmuşsun işte. Evet. O fotoğraf çekimlerinde o perdenin asıldığı yer... Yine olmuş. Devam edelim. Ama kessek Hiç daha iyi kabul olur. etmiyor. Devam et. Kimse bu adama demiyor mu kısa paça giyme diye. Senin stil danışmanın yok, anladık da eşin dostun bari söylesin, utanmasın. Kısa paça. Ama Yasin'cim şimdi bu yorumda bir yanlışlık var aşkım. Onu anlatayım sana. Yasin tabii resmin tamamını görememiş herhalde. Burada ben yalın ayağım. Onu görse o bir konsept ve öyle oldu. Bir dönem
Yalın ayak çıktım sahneye yaklaşık 1,5 yıl kadar falan. Niye? Öyle rahat hissettim Yalın kendimi. ayak, Ha, çıplak. Evet, çıplak ayak. Aa, niye rahat hissediyorsun onu ya? Pis pis. Piste oluyor, hatırlıyor musun? Abi- Piste oluyordu. Abi neden öyle bir şey yaptın? Simsiyah oluyordu biliyor musun? Niye abi? Abi çok rahat hissettim kendimi o dönem öyle. Allah Allah. Dar pantolon ne diyorsun peki? O moda geçti, iyi oldu ya. O sana bir şey değil mi? Çok iyi kötüydü onlar ya. Bak şimdi ne güzel bol paçalar falan. Yok o niye oldu acaba ya? Bence bir hataydı o ya. Mesela niye geldi? Bir dönemde şey vardı hatırlıyor musun? Domuz burnu çizme O ya of. ama dar pantolon derken hani darlığı sana volümünü anlatamıyorum. Tight yani. Böyle şöyle yani bir pantolon, domuz burnu çizme, üstüne beyaz atlet ve deri yelek. Korkunç. Bak bu vardı. Vardı. Ben varım böyle. Böyle falan ben de vardım diye sonuçta. Bende var bu ya. Devam et. Bir panda görebiliyorsanız sol beyinlisiniz. İki kaplumbağanın yüzünü görebiliyorsanız sağ beyinlisiniz. Benim oğlum şurada ya. Ne görüyorsunuz? Şarkıcı Berkay değil mi o? Vallahi benim o. İnanılmaz sensin ya. Berkay görüyorsak neyiz acaba? Bak çok iyi ya. Panda nerede oğlum? Panda var mı? Ben orada? o kadar sana odaklandım ki panda hiç göremiyorum şu an. Bende de panda yok mesela. Bende Panda- Berkay var. Panda görüyorsun. Sol beyinsiz. İki kaplumbağanın yüzünü görüyorsun. İki kaplumbağanın... Kediyi sahiplenseydik bari lan. Vallahi bak bu senin Benim kedin. kedimmiş bu biliyor musunuz? Kaplumbağa nerede? İki kaplumbağa. İkisini de görmüyoruz. Berkay görüyoruz biz ya. Çok iyi ya. Devam et. Bana göre en antipatik ve sevmediğim şarkıcı Berkay. Ve düğünümüze nikah kıyıldıktan sonra ilk çıkan çalan şarkı onunmuş. Kadere bak. Niye onu tercih etmiş? Onu sormak lazım. Değil mi? Ya da burada bir komplo var çocuğa. Evet. Bu çocuğu değil mi? Erkek bunu evet. Ya da eşi istedi. Eşinin en sevdiği şarkı. O da olabilir. O zaman o seviyorsa Bitti. o da sevmeyi öğreneceksin. Öğreneceksin mecbur hepimiz. Evliliğin Eşlerimizden sırrı. böyle Evliliğin gör. sırrı. Eşin Berkay'ı seviyorsa sen tapacaksın. Bitti. Her konsere bileti alacaksın. Alacaksın. Konu kapandı. Bizde öyle yani. %100. Ben bilmem. Eşim. Eşim bilir her şeyi. Devam et. Sen şarkı söyle Berkay. Yani Gitar çalma. ama aşkım orada resim ya bu. Yani daha fotoğraf ya bu. Çalmıyorum zaten diyorsun. Yani fotoğrafta ne anladı mesela? Akor desen doğru akor basıyorum orada. Şarkı, gitar enstrümanın vücudundan duruşunu yakıştırmamış olabilir mi? Yo aşırı yakışıyor bence. Ya nasıl durdun Ve öyle de inanılmaz Ya rahat şu da çal- çok yakışıyor deme Allah'ını seversen. Orada da Yapmışsın göbeğinde orada gitar falan. inanılmaz rahat çalarsın. Aşırı rahat çalarsın. Yani. Bence aşırı rahat pozisyon. Eğer orada bir gitar etütü çalışmayacaksan, orada yardırmayacaksan orada akor basmak çok kolay. Ben bu pozisyonda. Ama aşkım nasıl duydu o fotoğraftan ne çaldığımı onu Elif'le bir Konuşmamız lazım detaylı. Devam et. Bu adam Messi'nin korumasına benziyor. Gösterin lan Messi'nin korumasını. Nereden bileyim şimdi? Bunu nasıl? Gerçekten benziyorsun. Biraz benziyorum. Bu adamı görüyor musun böyle Messi'ye? Ama sana yemin ediyorum ben çok daha yakışıklıyım. Tabii canım. Açık ara atarım. Ama Messi'nin korumasının en bitik haliyle senin otel odasında cafcaflı halini net kıyaslıyoruz şu an. Messi'nin korumasına bir şans vermek lazım. Adam niye bitik oğlum? Abi Messi'yi koruyor, koşturuyor. Binlerce insan ittir kalktır. Sence koşturuyorlar mı şu an? Sen sahada Lan onu... bir damla ter yok lan üzerinde. Maç sonrası olabilir abi. Maçta onu hayranlar koşan Amerika'da görmüyor mu? Koşarak ben de yakalıyor. konser sonrası olabilirim. Al her şeyi anlatayım. Sen konser sözü böyle olamazsın. Niye? Konser öncesidir. Ben senin ifadenden daha tekileye başlamadığını anlarım biliyor musun şu an? Şu an daha bir tekile girmemiş. Ha, güzel benziyoruz evet. Evet güzel. Messi'ye bir mail atın. Olur. Uygun Burada ücrete var. korurum diye. Burada var. Berkay! Çok güzeldi. Her şeye harika cevap verdin. Çok güzel aktık. Ne güzel oldu. Kapanış Dostça- mapanış yok yani. Yok konuk müjdesini hediye vereceksin şu an bir tane bana. Tamam şimdi onu bağlıyor muyuz? Ben devam ediyor mu konuşuyor? Evet evet, devam ediyor. Hediye ver. Konuk Program müjdesini- devam ediyor mu oğlum şu an? Evet. Hediyemi ver. Sana ben hediye terlik getirdim. Oğuzhan Koç'un müzelik ayakkabıları Evet. Nerede terlik? Yunus getirecek. Ya. Ben çünkü Getirmeyi onu unuttun unuttum. mu? Gerçekten mi? Ama burada teslim almak bir şey olurdu ya. Öyle mi yapalım? Hayır bir sonraki bölüme Tamam Berkay'ın terlikleri diye. Berkay'ın sözler terlikleri geldi. Ama şuraya koyacaksın. Tamam. Tam televizyonun altına Ben iki yerini terlik. söyleyeyim. Bak birini buraya koy, birini oraya koy. Bir de- Getirmediğin terliğin yerine nasıl karar veriyorsun abi sen? Getirmemişsin. Oğlum işte gelecek. Unutmuşsun. Buraya Unutmuşsun. koyacaksın. Şöyle sokacaksın. Unutma. Tamam. Pıt diye. Yanlara sokuşturuyorum.
Oğuzhan'ın ayakkabısı ben niye uzun diyordum. Şu an anlıyorum niye uzun oldu. Ya seninkilerin de tabanı fena değil şu an. Oğlum manyak mısın? Şu o ne? O çok başka. Eski çocuğun. Onunla var istediğim her şeye ulaşabilirim. Alkışlar Berkay gelsin. Teşekkür ederim.